Bugün masamızda Türk tarihinin ve mitolojisinin en ikonik figürlerinden biri var. Oğuz Kağan. Dijital kodlardan adım adım hayat bulan bu figürün baskı sürecini hızlıca geride bırakıyoruz. Çünkü asıl meselemiz fırçamızı sürüp detayları işlerken Türk milletinin hafızasındaki o devasa soruya yanıt aramak. Oğuz Kağan kimdir? Tarih kitaplarında Hun İmparatoru Metehan olarak karşımıza çıkan bu Ulu Hakan, destanlarımızdaki Oğuz Kağan ile aynı kişi mi? Ve daha da ötesi, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde adı geçen, doğuya ve batıya seferler düzenleyen o gizemli hükümdar Zülkarneyn ile Oğuz Kağan arasında nasıl bir bağ var? Model hazır. Şimdi fırçalarımızı hazırlayalım. Zırhın gri detaylarından pelerinin kızıllığına geçerken tarihin ve destanların derinliklerine inelim. Oğuz Kağan destanına baktığımızda daha doğumuyla mucizeler başlayan bir kahraman görürüz. Uygur metinlerinde Oğuz'un yüzünün gök mavisi, ağzının ateş gibi kırmızı, gözlerinin ela, saç ve kaşlarının kara olduğu anlatılır. Annesinden sadece bir kez süt emmiş, ardından çiğ et ve kımız isteyerek 40 günde yürüyüp büyümüştür. Destandaki bu tasvirler tamamen semboliktir. Mavi yüz tanrısal kökeni, çiğ et ve kımız ise savaşçı bozkır kültürünü temsil eder. Oğuz büyüdüğünde halkına musallat olan, tek boynuzlu ve devasa bir canavar olan Kıyat'ı avlayarak adını duyurur. Ancak Oğuz Kağan sadece yerel bir kahraman değildir. O ilahi bir rehberlikle hareket eder. Seferlerine çıkmadan önce karşısına gök tüylü, gök yeleli bir erkek kurt çıkar ve ona yol gösterir. Bu kurt, Türk mitolojisindeki kök börüdür. Yani tanrısal iradenin yeryüzündeki yol göstericisidir. Peki bu destansı figür gerçek tarihte kimdi? Tarihçilerin ve Türkoloji uzmanlarının büyük bir çoğunluğunun birleştiği nokta şudur. Oğuz Kağan, Büyük Hun İmparatoru Metehan'dır. Çin kaynaklarında Maodun veya Modu olarak geçen Metehan ile Oğuz Kağan arasındaki benzerlikler tesadüf olamayacak kadar nettir. 1. Babayla yaşanan çatışma. Çin yıllığı Simakyan'da anlatıldığı üzere Metehan babası Teoman ile iktidar mücadelesine girer. Teoman üvey oğlunu tahta geçirmek isteyince Metehan ünlü ıslıklı oku icat eder. Oku nereye atarsa askerlerinin de oraya atmasını emreder ve disiplinle babasını devirerek tahta geçer. Oğuz Kağan destanında Oğuz tek tanrı inancını reddeden babası Karahan ile savaşır ve yönetimi ele alır. 2. Islıklı oktan onlu sistemi. Metehan'ın icat ettiği kemikten yapılma delikli ıslıklı oklar sadece haberleşme aracı değil, düşman üzerinde muazzam bir psikolojik baskı aracıydı. Çıkan tiz ses binlerce atlı uğultusuyla birleştiğinde düşman saflarında dehşet yaratıyordu. İşte tam bu noktada destan ile tarih birleşir. Metehan'ın ıslıklı okla sağladığı o mutlak ordu disiplini, Oğuz Kağan destanında Oğuz'un ordusunun tek bir emre itaat ettiği gerçeğiyle birleşir. Metehan bu disiplinle dünya askeri tarihine damga vuran onlu sistemi kurmuş, Oğuz Kağan ise destanda bu askeri disiplini Türk boylarının hiyerarşisine dönüştürmüştür. Türk Kara Kuvvetleri'nin M.Ö. 209 kabul edilen kuruluş tarihi de Metehan'ın yani destandaki karşılığıyla Oğuz Kağan'ın tahta çıktığı bu andır. 3. Cihan Hakimiyeti Mefkuresi. Metehan Çin'e yazdığı mektupta yay çeken tüm kavimleri tek çatı altında topladım der. Oğuz Kağan ise destanda daha çok deniz, daha çok nehir, güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız olsun diyerek dünya hakimiyetini hedefler.
Oğuz Kağan'ın cihan fetihleri sırasında yaşanan olaylar, bugün konuştuğumuz birçok Türk boyununda isim kökenlerini oluşturur. Destanda anlatılan bu halk etimolojileri muazzam detaylar barındırır. Kıpçaklar, Oğuz Kağan'ın ordusu büyük bir nehir kıyısına geldiğinde karşıya geçecek araç yoktur. Zeki birer çam ağaçlarını oyup sal yapar ve orduyu karşıya geçirir. Oğuz Kağan ona ağaç kovu, ağaç yarığı anlamına gelen Kıpçak adını verir. Karluklar, Oğuz Kağan karlı dağlar aşılırken soğuktan ve kardan geride kalan, atını arayıp karlar içinde geri dönen askerine "Sen karlı dağlarda kaldın, adın Karluk olsun" diyerek onları onurlandırır ve Karluk boyunun atası ilan eder. Kalaşlar, bir av veya sefer esnasında ordunun arkasında kalan, yiyeceği tükenip zora düşen bir aileye ya da gruba Oğuz Kağan kızarak Kalaç yani aç kal dediği için bu boy Kalaç adını alır. Kanklılar, savaş ganimetlerini taşımak için tekerlekli arabayı icat eden askere de Kanklı adı verilir. Sonraki yüzyıllarda Kanklı boyu Sivas civarına yerleşmiş ve yerleştikleri yere kendi boy isimlerini vermişlerdir. Günümüzdeki Kangal ilçesinin adı bu boydan kalmadır. Bu anlatılar bize gösteriyor ki Oğuz Kağan destanı sadece bir adamın kahramanlığı değil, Türk boylarının, kültürünün ve coğrafyasının kimlik belgesidir. Şimdi meselenin en heyecan verici kısmına geliyoruz. Oğuz Kağan ve Zülkarneyn bağlantısı. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde anlatılan Zülkarneyn, Allah'ın yeryüzünde büyük bir iktidar verdiği, doğuya ve batıya seferler düzenleyen, ardından iki dağın arasındaki Yecüc ve Mecüc kavimlerine karşı devasa bir demir set inşa eden ulu bir hükümdardır. Bu bağlantı akademik dünyada da karşılık bulmuştur. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lugat-ı Türk eserinde Türk boylarını anlatırken Zülkarneyn ile Türk hükümdarları arasında temaslara dikkat çeker. İlhanlı saray tarihçisi Reşüddin Cami-ü Tevarih adlı eserinde Oğuz Kağan'ın tek tanrıcı yapısını Zülkarneyn anlatılarıyla paralel işler. Modern dönem tarihçisi Profesör Doktor Zeki Velidi Togan ise Bozkır kültüründeki cihan hakimiyeti mefkuresi ile Zülkarneyn kıssasının coğrafi örtüşmelerini analiz etmiştir. Peki bu paralellikler nelerdir? 1. Zülkarneyn ismi ve boynuz sembolizmi. Arapça Zülkarneyn kelime anlamıyla iki boynuz sahibi veya iki çağın yani doğu ve batının sahibi demektir. Türk bozkır kültüründe pratik savaş miğferlerinde boynuz kullanılmazdı. Ancak Kağanların törensel taçlarında, şaman başlıklarında boğa veya geyik boynuzları gök tanrıdan alınan kutum, gücün ve ilahi iktidarın simgesiydi. Nitekim tarihi minyatürlerde Oğuz Kağan çift boynuzlu başlıkla resmedilmiştir. 2. Doğu ve Batı seferleri. Zülkarneyn Kur'an'da önce batıya sonra doğuya sefer yapar. Oğuz Kağan destanında da Oğuz önce gün batan tarafa ardından gün doğan tarafa giderek hakimiyet kurar. 3. Demir set ve demircilik. Zülkarneyn'in erimiş demir ve bakır kullanarak set yapması, Türk kültüründeki demircilik kutsallığı, Ergenekon'dan çıkış ve dağı eritme motifiyle birebir örtüşür. 4. Tevhid inancı. Oğuz Kağan, İslamiyet öncesi destanlarımızda bile tek bir ilaha yani gök tanrıya inanmasıyla öne çıkar. Zülkarneyn de Allah'a inanan adil bir hükümdardır. Tabii ki Zülkarneyn'in kim olduğu konusunda dini metinlerde net bir isim verilmez. Bu yüzden tarihçiler ve alimler arasında farklı görüşler vardır. Kimilerine göre Zülkarneyn Büyük İskender'dir. Kimilerine göre Ahmeniş İmparatoru 1. Kiryos'tur. Ancak pek çok Türk İslam tarihçisi ve araştırmacısına göre Zülkarneyn Oğuz Kağan'ın ta kendisidir. Ya da onunla aynı ilahi misyonu taşıyan cihan şumul bir Türk hükümdarıdır.
Figürümüzün son detaylarını tamamlarken Oğuz Kağan'ın ömrünün sonundaki o büyük sembolizme değinmek gerekir. Oğuz Kağan yaşlandığında büyük bir kurultay toplar. Avda bir altın yay bulan büyük oğullarına yayı 3 parçaya bölerek verir ve onları bozoklar ilan eder. 3 gümüş ok bulan küçük oğullarına ise okları paylaştırarak 3 oklar der. Destanda yay hükümdarlığı, buyruğu ve üstünlüğü, oklar ise sadakati, bağlılığı ve emre itaat etmeyi temsil eder. Üç oklar ve bozoklar olarak ikiye ayrılan bu soy, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bugün yaşayan tüm Türk devletlerine kadar uzanan teşkilatçı devlet geleneğinin temelini atmıştır. Masamızdaki bu büst, elindeki baltası, arkasındaki kalkanı ve göğe bakan mağrur duruşuyla binlerce yıllık bir devlet aklının, Bozkır'dan Cihan İmparatorluğu'na uzanan bir tefekkürün simgesidir. Ve işte son rötuşlarla birlikte Oğuz Kağan figürümüz tamamlandı. Baltasının detayları, zırhının dokusu ve arkasındaki kalkanıyla tarihin ve destanların içinden çıkıp masamıza konuk oldu. Bugün hem dijital kodlardan maddeye, maddeden boyaya uzanan 3 boyutlu baskı sürecini izledik, hem de Metehan'ın disiplininden Zülkarneyn'in sırrına, boyların türeyişinden ok ve yay ile kurulan o köklü ordu ve teşkilat düzenine uzanan devasa bir tarih yolculuğuna çıktık. Sizler Oğuz Kağan ve Zülkarneyn bağlantısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarih ve mitoloji yolculuğumuzda görüşmek üzere. Esen kalın.